Tehlike. Aram Bucks'ın evinde saklanıyor. Konuşmacının sesi samimiyetle titriyordu. İnce ve siyah tırnaklı parmakları, Conan'ın güçlü, kaslı kolunu tırmaladı, o ise boğuk bir sesle uyardı. Uzun siyah sakallı, ince ve güneşten yanmış bir adamdı bu. Yırtık giysileri onu, göçebe, ilan ediyordu. Daha küçük ve daha kötü görünüyordu. Siyah kaşları geniş olan dev Kim Meryalı'nın aksine. Her zamankinden daha fazladır göğsü ve güçlü uzuvları. Kılıç yapımcılarının bir köşesinde duruyordular. Bazar ve her iki yanından, çok dilli olanların yanından akıyordu Zambula sokaklarının çok renkli akıntısı, egzotik, melez, gösterişli ve gürültülü. Conan, gözlerini cesur gözlü, kırmızı dudaklı bir kişiyi takip etmekten geri çekti. Ganara, kısa eteği, her küstah adımda kahverengi uyluğunu gösteriyordu. Ve ısrarcı arkadaşına kaşlarını çattı. "Tehlike derken neyi kastediyorsun?" diye sordu. Çöl adamı omzunun üzerinden gizlice baktı ve cevap verdi. Sesini alçalttı. "Kim bilir, ama çöl adamları ve yolcular evde uyumuştur. Aram Bucks'ı ve bir daha hiç görülmedi ya da duyulmadı. Onlara ne oldu? Onların ayağa kalkıp kendi yollarına gittiklerine yemin etti ve gerçek ki, hiçbir vatandaş şehrin evinden hiç kaybolmamıştı. Ama kimse görmedi. Yine yolcular ve erkekler, malların ve ekipmanların tanındığını söyler. Onlarınkileri pazarlarda görüldü. Aram onları satmadıysa, sonrasında sahiplerini sildiler. Buraya nasıl geldiler? Benim hiçbir malım yok, diye hırladı Kim Meryalı, Şegri'in bağlıya dokunarak, kalçasında asılı olan geniş kılıcın kabzası. Hatta sattım at. Ama evden gece kaybolan zengin yabancılar her zaman değildir Aram Bucks'ın, diye gevezelik etti Zoagir. Hayır, zavallı çöl adamları uyudu orada, çünkü puanı diğer meyhanelerden daha az ve artık hiç görünmedim. Bir zamanlar Zoagirlerin bir reisiydi ve oğlu böyle kayboldu. Satrap Cangir Khan'a şikayet etti ve o da evi emretti. Askerler tarafından aranıyor. Ve bir bodrum dolusu cesetler mi buldular, diye sordu Conan, neşeli bir şekilde alay ederek. Hayır, hiçbir şey bulamadı ve şehri tehditlerle şehri kovdu ve lanetler. Ama, Conan'a yaklaştı ve ürperdi. Başka bir şey bulundu. Çölün kenarında, evlerin ötesinde bir palmiye ağaçları yığını ve o korunun içinde bir çukur var. Ve içeride, o çukur, insan kemikleri bulundu. Yanmış ve kararmış. Bir kez bile değil, ama birçok kez. Bu neyi kanıtlıyor, diye homurdandı Kimörlü. Aram Bucks bir şeytan. Hayır, Stuyvesant'ın inşa ettiği bu lanetli şehirde ve H.Y.R. kanlıların hükmettiği yer, beyaz, kahverengi ve siyahların karıştığı. Birlikte her türlü kutsal olmayan renk ve ırktan melezler üretirler, kim bunu anlayabilir? Kim bir adam, kim kılık değiştirmiş bir şeytan? Aram Bucks, bir adam biçimi, geceleri gerçek kılığına girer ve misafirlerini taşır. Çöle doğru yola çıkıyor, burada atık içindeki diğer şeytanlar buluşur. Conclave, neden hep yabancıları götürüyor, diye sordu Conan, şüpheci. Şehir halkı onun halklarını öldürmesine izin vermeyecek, ama eline düşen yabancılarla ilgilenmezler. Conan, sen Batılılardır ve bu eski toprakların sırlarını bilmişler. Ama, hepinimizin başından beri, çölün şeytanları boş meskenlerin efendisi Yoga ateşle tapıyordu, ateş insan kurbanlarını yiyor. Dikkat edin, Zoagirlerin çadırlarında aylarca yaşadın ve sen bizim kardeşimizsin. Aram Bucks'ın evine gitme, gözden kaybol, Conan aniden söyledi. Oradan bir takım geliyor. Şehir gözetimcisi, sizi görürlerse çalınan bir atı hatırlar. Satrapın ahırından, Zoagir nefesini tuttu ve sarsılmış bir şekilde hareket etti. Bir kabin ile taş bir at kuru, sadece sohbet etmek için duraklıyordu. Uyarılalım, kardeşim, Aram Bucks'ın evinde şeytanlar var. Sonra hızla fırladı dar bir ara sokakta ve gitmişti. Conan, geniş kılıç kemerini istediği gibi değiştirdi ve sakin bir şekilde geri döndü. Nöbetçi ekibinin ona baktığı arama bakışları yanından geçti. Ona meraklı ve şüpheli baktılar, çünkü o bir adamdı. Böyle karmaşık kalabalıkta bile öne çıkan, Zambula'nın sokakları. Mavi gözleri ve yabancı özellikleri onu ayırt ediyordu doğu sürülerinden. Ve kalçasındaki düz kılıç sivri ucu, artırdı ırksal farklılıklara. Nöbetçiler ona engel olmadı. Sokakta ilerlemeye devam etti, bu sırada kalabalık onlar için bir yol açtı. Peliştim. Kısa boylu, kanca burunlu. Mavi siyah sakalları zırtlı göğüslerini süpürürken, paralı askerler kiralanmış.
hükümdar Turanlıların kendilerini aşağıda gördüğü işler için. Bu yüzden melez nüfusu tarafından nefret ediliyordu. Conan, düz tepeli güneşe baktı, yeni başlıyordu pazarın batı tarafındaki evler. Ve tekrar onun evine biniyor kemer ile Aram Bucks'ın meyhanesine doğru ilerledi. Tepeli bir adımla, sürekli değişen renklerin arasından geçti. Sokaklar, mızmızlanan dilencilerin yıpranmış tuniklerinden, soylu tüccarların ermin süslemeli haletleri ve inci dikilmiş saten. Zengin yetenekçiler, dev siyah köleler sarsılmış, itişiyordu. Şemit şehirlerinden mavi sakallı gezginler. Şemit'ten yırtıklı göçebeler. Çevreleyen çöller, tüccarlar ve maceracılar doğu. Yerli nüfus da en az heterojen değildi. Burada, yüzyıllar önce, Stayije orduları gelmiş, doğudan bir imparatorluk kurmuştu. Çöl, o zamanlar Zambula küçük bir ticaret kasabasıydı, bir halkanın içinde yatıyordu Vahalar ve göçebelerin torunları tarafından yerleşilmiştir. Stayijins onu inşa etti, bir şehre dönüştüler ve kendi halklarıyla, Şimayt ve Kuşayt köleleri. Doğudan çölden geçen bitmek bilmeyen kervanlar. Batıya gidip geri dönmek, zenginlikler ve daha fazla ırkların karışması getirdi. O zaman doğudan fetheden Turanlılar geldi, doğudan çıkarak geri püskürtmeye başladı Stayija'nın sınırları ve şimdi bir nesil boyunca Zambula Turan'ın sınırıydı. Batıdaki en uç karakol, bir Turan satrapı tarafından yönetiliyordu. Sayısız dilin Babeli Kimörli'nin kulaklarına vuruyordu, Zambula sokaklarının huzursuz desenleri etrafında dolanıyordu, şimdi yarık ve sonra uzun boylu, esnek savaşçılar tarafından gürültülü bir süvari takımı tarafından Turan, karanlık şahin yüzlü, metal şıngırdayan ve kıvrımlı kılıçlarla. Kalabalık atlarının toynaklarının altından koştu, çünkü onlar lordlardı Zambula'dan. Ama gölgelerde duran, uzun boylu, kasvetli Stayijyanlar, karanlık bir şekilde bakışlarını hatırladı, kadim görkemlerini hatırladı. Hibrit halk, kaderlerini kontrol eden kralın olup olmadığı pek umursamıyordu. Karanlık Kemi'de ya da parlayan Agurapur'da yaşıyordu. Cangir Kağan Zambula'yı yönetti ve insanlar, satrapın metresi Nafertari'nin Cangir'i yönettiğini fısıldadı Kağan, ama insanlar kendi yollarına gitti. Sayısız renklerini gösterişle gösterişliyordu sokaklar, pazarlık, tartışma, kumar, saçmalık, sevgi. Zambula halkı yüzyıllar boyunca kulelerini ve minareler Karamun kumlarının üzerine kalktı. Bakın, ejderhalarla oyulmuş bronz fenerler. Conan'ın Aram Bucks'ın evine ulaşmasından önceki sokaklar. Meyhane, batıya doğru uzanan sokakta son olarak kullanılan ev. Geniş bir bahçe, hurma palmiyelerinin kalınlaştığı bir duvarla çevrili, onu daha doğudaki evler. Hanın batısında başka bir korusu vardı palmiyeler, sokaktan şimdi bir yol haline geldiği ve bu aradan kıvrımlı çöl. Meyhanenin karşısında, terk edilmiş kulübeler sırası duruyordu, dağınık palmiye ağaçlarının gölgesinde kalmış, sadece yarasalar ve çakallar tarafından işgal edilmiştir. Conan yoldan inerken neden bu kadar bolca dilenciler olduğunu merak etti Zambula, bu boş evleri yatak odası olarak kullanmamıştı. Işıklar biraz arada kesildi. Burada fener yoktu, meyhane kapısının önünde asılı olan hariç. Sadece yıldızlar. Yumuşak olanlar ayakların altındaki yolun tozu ve palmiye yapraklarının hışırtısı. Çöl esintisi. Aram'ın kapısı yola değil, giden sokağa açılıyordu, meyhane ile hurma palmiyesi bahçesi arasında. Conan irkildi. Fenerin yanındaki çan ipine tutkulu bir şekilde bakıyordu. Gürültüsünü artırmak için demir kaplı tik işçiliği kapısına kılıcının kabzası. Kapıda bir wicket açıldı ve siyah bir yüz dışarıdan baktı. "Aç, lanet olsun," diye rica etti Conan. "Ben misafirim. Aram'a bir oda alacağım, Krom." Siyah, Conan'ın arkasındaki yıldızlı yola boynunu uzattı, ama kapıyı hiç konuşmadan açtı ve tekrar kapattı. Kim Meryen, kilitledi. Duvar alışılmadık derecede yüksekti, ama Zambula'da birçok hırsız vardı ve kenarında bir ev vardı. Çöl, gece göçebe baskınına karşı savunulmak zorunda kalabilir. Conan, büyük soluk çiçeklerin başını salladığı bir bahçede yürüdü. Yıldız ışığı ve tıraşlı bir Stayijin olduğu musluk odasına girdi. Bir öğrencinin başı, isimsiz gizemler üzerinde düşünerek bir masada oturmuş ve bazı önemsiz kişiler köşede zar oyunu için çekişiyordu. Aram Bucks öne çıktı. Yumuşakça yürüdü. Tombul bir adam, siyah bir giysili. Göğsünde yayılan sakal, çıkıntılı bir kanca burun ve küçük siyah gözler ki asla hareketsiz değildi. "Yemek mi istiyorsun?" diye sordu. "İçecek misin?"
Sukta bir sığır eti ve bir somun ekmek yedim, diye homurdandı Conan. Bana bir kadeh yazan şarabı getir, ödemek için tam yetecek kadar kaldı o, şarapla dolu tahtaya bakır bir madeni para attı. Oyun masalarında kazanmadın mı? Başta sadece bir avuç gümüşle nasıl yapabilirim? Sana para verdim, bu sabah odaya girdim. Çünkü muhtemelen kaybedeceğimi biliyordu. İstedim. Bu gece başımın üstünde bir çatım olduğundan emin ol. Kimsenin uyumadığını fark ettim Zambula'daki sokaklar. Dilenciler de barikat kurabilecekleri bir nişi avlıyor kararmadan önce. Şehir kesinlikle kanlı bir marka taşıyor olmalı hırsızlar. Ucuz şarabı keyifle yuttu, sonra Aram'ın ardından musluk odası. Arkasındaki oyuncular oyunlarını durdurup ona bakmaya başladılar, gözlerinde gizemli bir spekülasyon vardı. Hiçbir şey söylemediler, ama Stayıcın güldü, insanlık dışı alaycılık ve alaycı bir kahkaha attı. Diğerleri gözlerini huzursuzca indirdi, birbirlerinin bakışlarından kaçındılar. Bir Stayıcın bilgini tarafından incelenen sanatlar, onun paylaşmasını sağlamak için hesaplanmamıştır. Normal bir insanın duyguları. Conan, bakır lambalarla aydınlatılan bir koridorda Aram'ı takip etti ve gerçekten de öyle oldu. Ev sahibinin sessiz adımlarını fark etmesi onu memnun etmedi. Aram'ın ayakları örtülüydü, yumuşak terliklerle ve koridor kalın turan halılarıyla kaplıydı, ama bu konuda hoş olmayan bir gizlilik ima vardı. Zambulan, dolambaçlı koridorun sonunda Aram, karşısında bir kapıda durdu. Ağır demir çubuk güçlü metal braketlerde dayanıyordu. Bu Aram kaldırdı ve Kimörlü'yü iyi donanımlı bir odaya, pencerelere götürdü. Conan hemen fark etti ki, bu köyler küçük ve güçlü şekilde bükülmüş zövüyle altın kaplamalı demir külçeleri. Yerde halılar vardı, bir kanepe vardı, doğu tarzına uygun ve süslü oyma tabureler. Çok fazlaydı. Conan'ın bu fiyata satın alabileceğinden daha ayrıntılı bir odaya sahipti. Şehrin merkezine daha yakın, ilk çeken bir gerçek, o sabah hayranlıklarının ne kadar ince bir çanta olduğunu keşfettiğinde. Son birkaç gün onu geride bırakmıştı. Zambula'ya at sürmüştü bir hafta önce çöl. Aram bronz bir lamba yakmıştı ve şimdi Conan'ın dikkatini çekti. İki kapı. Her ikisi de ağır cıvatalarla donatılmıştı. Bu gece güvenle uyuyabilirsin, Kimörlü, dedi Aram, gözlerini kırparak iç kapıdan gelen gür sakal. Conan homurdandı ve çıplak geniş kılıcını kanepeye fırlattı. Cıvatan ve çubukların güçlü, ama ben her zaman çelik yanımda uyuyorum, yan. Aram cevap vermedi, bir an kalın sakalını parmaklarıyla okşayarak durdu, karanlık silaha baktı. Sonra sessizce geri çekildi. Kapı arkasında. Conan sürgüyü yerine attı, odayı geçti, karşı kapıyı açtı ve dışarı baktı. Oda ise şehirden batıya giden yola bakan bir ev. Kapı açıldı, kendi duvarıyla çevrili küçük bir avluya girdi. Meyhane yerleşkesinin geri kalanından ayıran son duvarlar yüksek ve girişsiz, ama yolun yanındaki duvar alçaktı ve kapıda kilit yoktu. Conan kapıda bir an durdu. Arkasında bronz lambanın parıltısı vardı. Onu, yoğun palmiyeler arasında kaybolduğu yola bakıyordu. Yaprakları hafif esintide birbirine hışırdırdı, onların ötesinde çıplak çöl. Sokağın en yukarısında, diğer yönde, ışıklar parlıyordu ve şehrin sesleri hafifçe ona geliyordu. Burada sadece yıldız ışığı vardı. Palmiye yapraklarının fısıltısını ve o alçak duvarın ötesinde tozlu yol ve terk edilmiş kulübeler, düz çatılarını. Düşük yıldızlar. Palmiye korusu ötesinde bir yerde bir davul başladı. Zuagir'in garip uyarıları ona geri döndü. Sanki bir şekilde daha az gibiydi, kalabalık, güneşli sokaklarda göründüklerinden daha harikaydı. O boş kulübelerin bilmecesini tekrar düşündü. Neden dilenciler onlardan mı uzaklaşacaksın? Odaya döndü, kapıyı kapattı ve kilitledi. Işık titremeye başladı ve araştırdı. Bulduğunda küfretti, lambadaki palmiye yağı neredeyse tükenmişti, diye bağırmaya başladı Aram, sonra omuzlarını silkti ve ışığı üfledi. Yumuşaklıkta, karanlıkta kendini tamamen giyinmiş şekilde kanepede gerdi. Kaslı eli içgüdüsel olarak geniş kılıcının kabzasını arayıp ona yaklaşıyordu. Parmaklıklı pencerelerdeki yıldızlara boş boş bakıyor. Mırıltı. Kulaklarındaki avuç içi esintisini duyduğunda, bir sesle uykuya daldı. Çölde mırıldanan davulun belirsiz bilinci, alçak. Deri kaplı bir davulun gürültüsü ve mırıltısı. Yumuşak, ritmik bir şekilde vuruluyor. Açık siyah bir el darbeleri. Kimörlü'yü uyandıran şey, bir kapının gizlice açılmasıydı. O uyanmamış. Uyanmış ve uyuşturulmuş ve aptal. O anında uyandı.
Berrak bir zihinle. Sesi tanıdı, uykusunu böldü. Karanlıkta gergin bir şekilde yatıyordu ve dışını gördü. Kapı yavaşça açıldı. Yıldızlarla ışığını dolduran gökyüzünün genişleyen çatlağında çerçevelenmiş bir büyük siyah iri yapısı. Geniş, eğik omuzları ve şekilsiz bir baş tıkanmıştı yıldızlara karşı dışarıda. Conan, omuzlarının arasında derinin ürperdiğini hissetti. O kapıyı kilitlemişti. Güvenle. Doğaüstü bir güç sayesinde nasıl açılıyor olabilir? Ve bir insan nasıl böyle bir kafaya sahip olabilir ki yıldızlar? Zuagir çadırlarında duyduğu tüm şeytanlar ve goblinler geri dönüp etini nemli terle bomunladı. Şimdi canavar sessizce odaya girdi. Çömelmiş ve sendeleyerek yürüyüş. Ve tanıdık bir koku Kim Meryalı'nın burun deliklerine saldırdı, ama öyle oldu onu rahatlatmıyordu. Çünkü Zuagir efsanesi şeytanları koklayan biri olarak temsil ediyordu böyle. Sessizce Conan, uzun bacaklarını altına doladı. Çıplak kılıcı içeri girmişti sağ elini. Ve vurduğunda aniden ve öldürücü bir şekilde karanlıktan fırlayan bir kaplan. Bir şeytan bile kaçamazdı o fırlatıcı saldırıdan. Kılıcı etle kemikle karşılaştı ve dıldı. Ve bir şey boğucu bir çığlıkla ağır bir şekilde yere düştü. Conan karanlıkta çömelmiş. Elinde kılıç damlıyordu. Şeytan ya da canavar ya da insan. O şey yerde ölüydü. Ölümü hissetti, vahşi bir şey bunu hisseder. Yarı açık kapıdan içeri sertçe baktı. Yıldızlı avlu. Kapı açıktı ama avun boştu. Conan kapıyı kapattı ama sürgütlemedi. Karanlıkta dokunarak lambayı bulup yaktı. İçinde yanacak kadar yağ vardı. 1 dakika kadar. Bir an sonra figürün üzerine eğilmişti, kan gölünde yerde yayılmıştı. Devasa bir siyahi adamdı. Çıplaktı ama peştemalıydı. Bir eli hala düğümlü bir topçu tuttu. Adamın kıvrımlı yünü birikmişti dallar ve kurumuş çamurlu boynuzvari iğnelere dönüşür. Bu barbarca saç örgüsü kafaya, yıldız ışığında şekilsiz görünümünü vermişti. Sağlandı bilmecenin bir ipucuyla. Conan kalın kırmızı dudaklarını geri itti ve dişlerin sivri noktaya dökülmesine bakarken homurdandı. Artık kaybolan yabancıların gizemini anladı, Arambax'ın evi. Siyah davulun uğultusunun bilmecesi, palmiye korusu ve o yanmış kemik çukurunun ötesinde. Yıldızların altında tuhaf etin kızarabileceği, siyah hayvanların olduğu bir yer. Çömelmiş. Korkunç bir açlığı doymak için çömelmişti. Yerde oturan adam. Darfar'dan yamyam köle. Şehirde onun türünden birçok kişi vardı. Yamyamla tolere edilmezdi açıkça Zambula'da. Ama Conan artık insanların neden kendilerini içeri kilitlediğini biliyordu, gece bu kadar güvenliydi ve neden dilenciler bile açık sokaklardan kaçınıyordu ve kapısız harabeler. Kaba siyah hayal ederken tiksintiyle homurdandı, gece sokaklarında yukarı aşağı gizleniyor, insan arıyor avukat. Ve Arambax gibi adamlardan kapıları açmak. O han sahibi bir iblis değildi, daha kötüsüydü. Darfar'den gelen köleler kötü şöhretli hırsızlar, bazı ganimetlerinin çalındığı kesin de Arambax'ın eline geçti. Ve karşılığında onları sattı. İnsan eti. Conan ışığı üfledi, kapıya doğru adım attı, açtı ve koştu dış taraftaki süsleri ver. Bunlardan biri taşınabilir ve o kayı içeride çalıştırdı. O da, insan avını yakalamak için bir tuzaktı. Tavşanlar için. Ama bu sefer bir tavşan yerine kılıç dişli bir yakalamıştı kaplan. Conan diğer kapıya döndü, sürgü kaldırdı ve üzerine bastırdı o. Hareket etmezdi ve diğer taraftaki sürgüyü hatırladı. Aram kurbanlarıyla ya da birlikte olduğu adamlarla hiçbir risk almıyordu dağıtıldı. Kılıç kemerini takarak, Jim Merrill'in kapıyı arkasından kapattı. Geciktirmek niyeti yoktu. Arambax ile hesaplaşma hakkında. Kaç fakir olduğunu merak etti, şeytanlar uykularında dövülmüş ve o odadan sürüklenmişti. Ve gölgeli palmiye korulardan geçen yoldan aşağı. Fırın çukuru. Mahkemede durdu. Davul hala mırıldanıyordu ve o korulardan sıçrayan kırmızı bir parıltının yansıması. Yamyamlık, Darfar'ın siyah adamlarına karşı sapkın bir iştahtan daha fazlası, bu bir korkunç tarikatlarının ayrılmaz bir parçasıydı. Kara akbabalar çoktan konklavede. Ama o gece karınlarını ne kadar et doldurduysa, onun olmayacaktı. Arambax'a ulaşmak için, Bax'ı ayıran duvarlardan birine tırmanmak zorundadır. Ana yerleşkeden küçük bir ahlak. Yüksektiler, tutmak için insan yiyicileri dışarı çıkardı, ama Conan bataklıkta yetiştirilmiş siyah bir adam değildi. Oğulları çocukluğunda memleketinin dik kayalıklarında güçlenmişti. Evet, duvarın eteğinde dururken, altında bir çığlık yankılandı ağaçlar.
Gölgelerden birbirine sıkı bağlı bir figür topluluğu çıktı kulübelerin ötesinde. Yola doğru ilerlemeye başladı, 3 devasa siyah adam, aralarında ince, mücadele eden bir figür taşıyordu. Conan, yıldız ışığında kıvranan solgun uzuvların parıltısı. Hatta sarsıcı bir anahtar. Esir, acımasızın elinden kayıp çıktı, parmakları ile yolda uçup geldi. Esnek genç bir kadın. Çıplak doğduğu gün, Conan onu açıkça gördü. Sonra yoldan kaçtı ve kulübeler arasındaki gölgelere girdi. Siyahlar peşindeydi. Ve gölgelerde figürler birleşti ve dayanılmaz bir çığlık. Acı ve dehşet yankılandı. Olayın korkunç havası onu kızardıran Conan hızla koştu karşısında. Ne kurban ne de kaçıranlar onun varlığından haberdar değildi. Ta ki yumuşak sesle ayaklarının etrafındaki tozun sesi onları harekete geçirdi. Ve sonra neredeyse üzerlerinde, tepe rüzgarının öfkesiyle geliyordu. İki siyahlar ona dönüp topçularını kaldırdılar. Ama başaramadım. Geliş hızını doğru şekilde tahmin etti. Bunlardan biri şuydu, yere düştü, saldırmadan önce karınları açıldı. Ve kedi gibi dönen Conan, diğerinin sopasının dokunuşundan kaçındı ve ıslık çalarak vurdu. Karşı kesim, siyahın başı havaya fırladı, başsız beden 3 sersemleyen adım, kan fışkırtıyor ve havayı korkunç şekilde tırmalayan ellerini tutarak topa yığıldı. Kalan yamyam boğuk bir bağırışla karşılık verdi ve fırlattı, ondan esir tutulmuş. Tökezledi ve tozda yuvarlandı. Siyah kaçtı şehre karşı kör panikle. Conan peşindeydi. Korku siyah ayaklar. Ama en doğudaki kulübeye ulaşmadan önce ölümü hissetti sırtında ve kesim sahasında öküz gibi kükredi. Cehennemin kara köpeği. Conan kılıcını koyu omuzların arasına sapladı. Öyle intikamcı bir öfkeyle ki geniş kılıç, uzunluğunun yarısından dışarı çıkıyordu siyah göğüsten. Boğucu bir çığlıkla siyah başı sendeleyerek dedi ve Conan ayaklarını dayadı, kılıcını çıkardı. Kurbanı düştü. Sadece esinti yaprakları rahatsız ediyordu. Conan bir aslan gibi başını salladı. Yelini salladı ve doymamış kan hırlamasını yaptı. Ama artık yok, gölgelerden şekiller süzülür. Kulübelerin önünde yıldızlı yol boş gerilmişti. Arkasındaki hızlı ayak seslerine döndü. Ama sadece kız vardı. Kendini ona atlayıp boynunu tutmaya çalışıyordu. Umutsuz bir kavrayışında, korkunç kaderin korkusuyla deli içinde yeni kaçtı. "Sakin ol, kızım," diye homurdandı. "İyisin. Seni nasıl yakaladılar?" Anlaşılmaz bir şekilde hıçkırarak ağladı. Arambax'ı tamamen unuttu. Yıldızların ışığında onu dikkatle inceledi. Beyazdı. Ama birçok kesin esmer, açıkça Zambula'nın birçok karma ırklarından biri. Uzun boylu, ince ve esnek bir forma sahipti. Gözlerinde hayranlık yanıyordu. Yukarıdan baktı, muhteşem göğsü ve hala korkudan titreyen ince uzuvları ve çaba. Esnek beline bir kolunu dolaştırdı ve dedi ki, güven verici bir şekilde. "Sırıldamayı bırak, kadın, yeterince güvendesin." Dokunuşu, sarsılmış aklını geri kazandırmış gibiydi. Onu geri attı, kalın, parlak saçları ve omzunun üzerinden korkuyla bakıyor. Kimberly'e daha da yaklaştı, sanki güvenlik arıyormuş gibi temas. "Beni sokakta yakaladılar," diye mırıldandı, titreyerek. "Yatıyordum. Bekle." Karanlık bir kemer altında, siyah adamlar, büyük, devasa maymunlar gibi. "Hazır olun. Bana merhamet et. Rüyamda olacağım." "Bu saatte sokaklarda ne yapıyordun?" sordu, onun parlak teninin altındaki satin dokunuşuna hayran kalarak araştırma parmakları. Saçlarını geriye doğru taradı ve boş boş yüzüne baktı. Yapmadığı okşamalarının farkında gibi görünüyor. "Sevgilim," dedi. "Sevgilim beni sokaklara sürdü. Delirdi ve beni öldürmeye çalıştı. Ondan kaçarken o yaratıklar tarafından yakalandım. Senin gibi güzellik bir adamı delirtebilir," dedi Conan. Kendi güzelliğini koşarken parmaklarını deneysel olarak parlak saçlarının arasından geçiriyor. Başını salladı, sanki sersemlikten çıkan biri gibi. Artık değildi, titredi ve sesi kararlıydı. "Bu bir rahibin kiniydi, Hanuman'ın baş rahibi Totrasmein, beni kendisi için isteyen köpek. Bunun için ona lanet etmene gerek yok," diye gülümsedi Conan. Yaşlı sırtlan düşündüğümden daha iyi bir zevk. Blöf iltifatını görmezden geldi. Hızla kendini toparlıyordu. "Sevgilim genç bir Turanlı asker. Bana inat etmek için Totrasmek onu delirten bir uyuşturucu. Bu gece bir kılıç kaptı ve geldi, deliliğinde beni öldürmem için bana söyledi. Ama ondan sokaklara kaçtım. Siyahiler beni yakaladılar ve beni bu noktaya getirdiler." "O neydi?" Conan çoktan hareket etmişti.
Sessizce bir gölge gibi onu arkasına çekti. En yakın kulübe, dağınık avuç içlerin altında. Gergin bir şekilde durdular sessizlik içinde. İkisinin de duyduğu alçak mırıltılar yükseldi ta ki sesler ayırt edilebiliyordu. 9 ya da 10 kişilik bir grup siyahi şehir yönünden yoldan geliyordu. Kız sıkıca tutundu Conan'ın koluna ve onun esnekliğindeki bedeninin korkmuş titremesini hissetti onun karşısında. Artık siyah adamların boğuk ifadelerini anlayabilirlerdi. "Kardeşlerimiz çoktan çukurda toplanmış," dedi biri. "Oldu. Şans yok. Umarım bize yetecek kadar vardır. Aram bize bir adam vaat etti," diye mırıldandı başka biri. Conan ise zihninde söz verdi Aram'a bir şey. "Aram sözünü tuttu," diye homurdandı bir başkası. "Birçok adam aldık meyhanesinden. Ama ona iyi para veriyoruz. Ben ona 10 balya verdim. Efendimden çaldığım ipekti. İyi ipekti." Set. Siyahlar yanlarından sürünerek geçti. Çıplak ayakları tozu sürtüyordu ve sesleri yolda azaldı. "Bizim için o cesetler bu kulübelerin arkasında," diye mırıldandı Conan. "Aram'ın ölüm odasına bakarlarsa başka birini bulurlar. Hadi gidelim." "Evet, acele edelim," diye yalvardı kız, neredeyse histerik bir şekilde. "Benim sevgilim sokaklarda yalnız başına dolaşıyor. Siyahlar alabilir onu. Bu tam bir gelenek şeytanı," diye hırladı Conan, yolu gösterirken. Şehir, yola paralel olsa da kulübelerin arkasında duruyor ve dağılmış ağaçlar. "Neden vatandaşlar bu siyah köpekleri temizlemiyor? Onlar değerli köleler," diye mırıldandı kız. "Çok fazla köle var. Eğer etten mahrum bırakılarsa isyan edebilirlerdi." Şehvet. Zambula halkı geceleri sokaklarda gizlice dolaştıklarını biliyor ve hepsi kilitli kapıların içinde kalmaya dikkat eder, bir şey olmadıkça benim başıma olduğu gibi beklenmedik şeyler oluyor. Siyahlar her şeyi avlar, yakalaya, ama nadiren yabancılar dışında kimseyi yakalar. Halkı Zambula, buradan geçen yabancılarla ilgilenmez şehir. Aram Box gibi adamlar bu yabancıları siyahlara satar. O böyle yapmazdı. Bir vatandaşla böyle bir şey denemeye cüret edersin. Conan tiksintiyle tükürdü ve bir an sonra arkadaşını dışarı çıkardı. Yol bir caddeye dönüşüyordu ve her birinde hala ışıksız evler var yanında. Gölgelerde gizlenmek onun doğasına uygun değildi. "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Kız itiraz etmiyor gibiydi, kolunu beline dolamıştı. "Evime gitmek, hizmetçilerimi uyandırmak için," diye yanıtladı. "Aramalarını emretmek için, sevgilim için. Şehre, rahiplere, kimsenin bunu bilmesini istemiyorum." Deliliği. O, gelecek vaat eden genç bir subay. "Belki onu bulabilirsek bu deliliği ondan koyabiliriz. Onu bulursak," diye homurdandı Conan. "Harcamak istediğimi sanıyorsun ne? Gece sokaklarda bir deli arıyor." Yüzüne hızlıca baktı ve doğru şekilde yorumladı, mavi gözlerinde parıltı. Herhangi bir kadın onun peşinden gideceğini bilebilirdi, nereye giderse giderse. En azından bir süreliğine. Ama bir kadın olarak o bu gerçeği gizledi. "Lütfen," diye başladı, sesinde hafif gözyaşı vardı. "Kimsem yok, yoksa yardım istemek için de, yoksa, nazik davrandın." "Tamam," diye homurdandı. "Tamam. Genç alçak adamın adı ne?" "Neden?" "Alafdıl. Ben Zabibi, dans eden bir kızım. Daha önce sık sık dans ettim Satrap Cangir Khan ve Metresi Nafertari. Ve hepsinden önce Zambula'nın lordları ve kraliyet hanımefendileri. Totrasmek beni istedi ve çünkü ben onu iğrendirdi, beni intikamının masum aracı yaptı, Alafdıl. Derinlikten şüphelenmeden Totrasmek'in aşk iksiri istedim. Hileyi ve nefreti. Bana sevgilimin şarabıyla karıştırmam için bir ilaç verdi ve Alafdıl içtiğinde beni daha çok seveceğine yemin etti, her zamankinden daha çılgınca ve her dileğimi yerine getiriyor. İlacı gizlice karıştırdım sevgilimin şarabını. Ama içtikten sonra sevgilim çıldırdı ve benzeri şeyler sana söylediğim gibi geldi. Lanet Totrasmek, melez yılan, ahehehe. Kolunu kasılarak yakaladı ve ikisi de aniden durdu. Gelmişlerdi, tamamen terk edilmiş ve ışıksız dükkanlar ve tezgahlarla dolu bir bölgeye dönüştü, çünkü saat geçti. Bir sokağın yanından geçiyorlardı ve ağzında bir adam vardı. Hareketsiz ve sessizce ayağa kalkıyordu. Başını eğmişti ama Conan yakaladı. Onlara kırpışmadan bakan ürkütücü gözlerin tuhaf parıltısı. Cildi adamın elindeki kılıç korkusundan değil, duruşunun ve sessizliğinin tuhaf ima etmesi. Önerdiler delilik. Conan kızı kenara itti ve kılıcını çekti. "Onu öldürme," diye yalvardı. "Set adına, onu öldürme. Sen güçlüyse, onu alt et. Göreceğiz," diye mırıldandı,
Sağ elinde kılıcını tutarak ve sol elini çekiç gibi yumruk yaptı. Ara sokağa doğru temkinli bir adım attı ve korkunç bir inleyen kahkaha attı. Turanyan saldırdı. Gelirken kılıcını salladı, parmak uçlarının üzerine kalktı tüm gücünü darbelerin arkasına koyarken. Kıvılcımlar parladı Conan bıçağı savuşturduğunda. Mavi oldu. Ve bir sonraki an deli adamı, Conan'ın sol tarafındaki gürültülü bir büfe tozunda aklını kaybetmiş yumruk. Kız öne koştu. Ah, o değil, değil. Conan hızla eğildi, adamı yanına çevirdi ve hızlıca parmaklarını gezdirdi onun üzerine. Çok acımadı, diye homurdandı. Burnundan kanıyor, ama herkes muhtemelen bunu yapacak, çenesine bir darbe aldıktan sonra. Bir süre sonra kendine gelecek. Belki aklı doğru olur. Bu arada bileklerini bağlayacağım kılıç kemeriyle, yani. Şimdi onu nereye götürmemi istiyorsun? Bekle. Akılsız figürün yanına diz çöktü, bağlı elleri tuttu ve onları hevesle taradı. Sonra kafasını şaşkınmış gibi salladı, hayal kırıklığıyla ayağa kalktı. Dev Kimberly'e yaklaştı ve ince ellerini onun kıvrık göğsüne koydu. Koyu gözleri, ıslak gibi yıldız ışığında siyah mücevherler. Onun içine bakıyordu. Sen bir erkeksin, yardım et, Totrasmek ölmeli, onu benim için öldür. Ve boynumu Turan ilmine mi sokarım, diye homurdandı. Hayır. Çelik gibi güçlü ince kollar, iplerinin etrafındaydı boynu. Yumuşak bedeni onun bedenine karşı zonkluyordu. HYR kanlıların sevgisi yok Totrasmek için. Set rahipleri ondan korkuyor. O, hükmeden bir melez korku ve batıl inançla insanlar. Set'e tapıyorum ve Turanlılar ona eğilir erlik. Ama Totrasmek lanetli Hanuman'a kurban eder. Turanyan lordlar onun kara yeteneklerinden ve melez nüfus üzerindeki gücünden korkuyor. Ve ondan nefret ediyorlar. Gece tapınağında öldürülseydi, öldürmezlerdi onun avcısını çok yakından ara. Peki ya onun büyüsü, diye homurdandı Kimberly. Sen bir dövüşçüsün, diye yanıtladı. Hayatını riske atmak bunun bir parçasıdır mesleğin. Bir bedel karşılığında, diye itiraf etti. Bir bedeli olacak, diye nefes aldı, parmak uçlarında kalkıp içine bakmak için gözleri. Canlı bedeninin yakınlığı, damarlarında bir alev yarattı. Nefesinin kokusu beynine yükseldi. Ama kolları kapanırken esnek vücudu ile onları ince bir hareketle uzaklaştırdı ve dedi. Bekle, önce bu konuda bana hizmet et. Fiyatını söyle. Biraz zorlanarak konuştu. Sevgilimi al, diye emir verdi ve Kimberly eğilip sallandı, uzun formu kolayca geniş omzuna yaklaşıyordu. O anda sanki Cangir Khan'ın sarayını da aynı rahatlıkla devirebilirdi. Kız, baygın adama sevgi dolu bir şekilde mırıldandı, ama yoktu tavrında ikiyüzlülük vardı. Alafdalı içtenlikle sevdiği belliydi. Conan ile ne iş anlaşması yapsa olsun, hiçbir önemi olmazdı Alafdal ile ilişkisi hakkında. Kadınlar bu konularda daha pratik davranıyor insanlardan çok şeyler. Beni takip edin. O sokakta aceleyle ilerlerken, Kimberly yürürken kolayca peşinden gidiyordu, onun gevşek yükünden hiç rahatsız olmadan. Bir kemerlerin altında gizlenen siyah gölgelere karşı dikkatli bir göz attım ama hiçbir şey görmedim şüpheli. Şüphesiz Darfar'ın adamlarının hepsi fırın çukuru. Kız dar bir yan sokağa döndü ve hemen kemer kapıyı dikkatlice çaldı. Neredeyse anında üst panelde bir wicket açıldı ve siyah bir yüz dışarı baktı. Açıklığa doğru eğildi, hızlıca fısıldadı. Sürgüler yuvalarında gıcırdama sesi. Kapı açıldı. Devasa bir siyah adam duruyordu, bakır bir lambanın yumuşak ışığına karşı çerçevelenmişti. Hızlı bir bakış göründü, Conan Darfarlı değildi. Dişleri töryelenmemişti ve kıvrımlı saçları kafatasına yakın kesilmişti. Vaday dendi. Zabibinin bir sözü üzerine Conan, gevşek bedeni siyahın kollarına verdi ve genç subayı kadife bir divanda yatmış halde gördü. Hiçbir belirtisi göstermedi, bilinç kazanıyordu. Onu aklını kaybeden darbe bir öküz devirdim. Zabibi bir an için üzerine eğildi. Parmakları gergin bir şekilde dolanıyor ve bükülüyordu. Sonra doğruldu ve işaret etti, Kimberly. Kapı yumuşakça kapandı, kilitler arkasında tıkırdı ve kapanma wicket lambaların parıltısını kapattı. Sokağın yıldız ışığında Zabibi, Conan'ın elini tuttu. Kendi eli biraz titredi. Beni hayal kırıklığına uğratmayacaksın. Yıldızlara karşı kocaman bir yeleli başını salladı. O zaman Hanuman'ın tapınağına benimle gel. Tanrılar bize merhamet etsin ruhlar. Sessiz sokaklarda antik çağın hayaletleri gibi hareket ediyorlardı. Onlar sessizce gitti.
Belki kız, sevgilisinin yalan söylemesini düşünüyordu, bakır lambaların altındaki divanda anlamsız, ya da küçülüyordu Hanuman'ın şeytanların lanetli tapınağında önlerinde ne olacağından korku. Barbar sadece yanında bu kadar yumuşak hareket eden kadını düşünüyordu onu. Kokulu saçlarının kokusu burnunda vardı. Duyusal onun varlığının aurası beynini doldurdu ve başka hiçbir şey için yer bırakmadı düşünceler. Bir keresinde pirinç ayakkabılı ayak sesleri duyuldu ve gölgelere çekildiler, karamsar bir kemer vardı. Peliştim bekçilerinden oluşan bir grup. Yanından salınıyordu. İşte, 15 kişiydi. Yakın bir formasyonda yürüdüler, mızraklar hazırdı ve en arkadaki askerler, geniş pirinç kalkanlarını üzerine asmıştı. Sırtlarını arkadan bıçak darbesinden korumak için. Gizlenme. Siyah insan yiyenlerin tehdidi, silahlı adamlar için bile tehditti. Sandaletlerinin sesi sokakta uzaklaşır çekilmez, Conan ve kız saklandıkları yerden çıktı ve aceleyle ilerledi. Birkaç dakika sonra aradıkları alçak, düz üstlü yapıyı gördüler. Önlerinde yükseliyordu. Hanuman tapınağı. Geniş bir meydanın ortasında tek başına duruyordu. Yıldızların altında sessiz ve terk halde yatıyordu. Mermer bir duvar çevrelemişti portikonun hemen önünde geniş bir açıklığa sahip tapınak. Bu açılış, hiçbir kapısı ya da herhangi bir engeli yoktu. "Neden siyahlar avlarını burada aramıyorlar?" diye mırıldandı Conan. İşte, tapınaktan onları uzak tutacak hiçbir şey yok. Zabibi'nin vücudunun titremesini hissedebiliyordu, o da ona yaklaştı. Ona, "Totrasmek'ten korkuyorlar," dedi. Tıpkı Zambula'daki herkes gibi. Hatta Cangir Khan ve Nafertari bile. "Gel, çabuk gel. Cesaretim benden böyle akarken su." Kızın korkusu açıktı ama tereddüt etmedi. Conan kendi kılıcını çekti. "Sword," ve açık kapıdan ilerlerken önünden yürüdüler. Doğu'nun rahiplerinin korkunç alışkanlıklarını biliyordu ve farkındaydı. Hanuman'ın tapınağına giren bir istilacı, neredeyse her türlü türbeye rastlaşmayı bekleyebilir. Bir tür kabus korkusu gibiydi. İkisinin de iyi ihtimalinin olduğunu biliyordu. O ya da kız asla tapınağı sağ bırakmazdı. Ama o riske atmıştı hayatı. Daha önce çok fazla düşünmek için çok fazla düşünülmüştü. Mermerle döşenmiş ve beyaz parıldayan bir avluya girdiler. Yıldız ışığı, kısa bir geniş mermer basamaklar sütunlu yere çıkıyordu. Portiko. Büyük bronz kapılar, eskidiği gibi. Geniş açılmıştı yüzyıllar. Ama hiçbir ibadet edenler içeride tütsü yakmazdı. Gündüzlerinde insanlar ve kadınlar utangaçça tapınağa girip sunular verebilirler. Maymun tanrı Kara Sunak'ta. Gece. İnsanlar tapınağından uzaklaşırdı. Hanuman, tavşanlar olarak yılanın yuvasından uzak durur. Yanan tütsüler iç mekanı yumuşak, garip bir ışıkla yıkayarak. Gerçekliksizlik illüzyonu. Arka duvarın yanında, siyah taş sunağın arkasında. Tanrı, bakışlarını sonsuza dek açık kapıya sabitlemiş oturuyordu. Kapıdan yüzyıllardır kurbanları, gül zincirleriyle sürüklenerek gelmişti. Bir baygın oluk eşliğinden sunağa kadar uzanıyordu ve Conan'ın ayağı bunu hissettiğinde yılanın üzerine basmış gibi hızla uzaklaştı. O oluk, kalabalıkların sarsak ayakları tarafından yıpranmıştı. O kasvetli sunakta çığlık atarak öldü. Belirsiz ışıkta hayvani bir şekilde. Hanuman, oyma maskesiyle baktı. O otururdu, maymunun çömeleceği gibi değil, bir insanın oturacağı gibi bağdaş kurmuş. Ama bu yüzden yüzü, maymun gibi değildi. O, siyah mermer, ama gözleri yakuttu. Kırmızı ve şehvetli parlıyordu. Cehennemin en derin çukurlarının kömürleri. Büyük elleri kucağındaydı. Avuç içi yukarı. Pençeli parmaklar açılmış ve kavramış. İğrenç vurguda satir yüz ifadesinin bakışında nitelikleri yansıtıldı, onu tanrılaştıran yozlaşmış tarikatın iğrenç alaycılığı. Kız görüntünün etrafında dolaştı, arka duvara doğru ilerledi ve şık yanağı oyma dizine dokundu. Kenara çekildi ve sanki bir sürüngen ona dokunmuş gibi titredi. Birkaç kişilik bir boşluk vardı. Heykelin geniş sırtı ile mermer duvar arasında, altın yapraklardan oluşan friz. Her iki yanda, idolun yanında, fil dişi bir kapı vardı. Altın bir kemer duvarda yer almıştı. O kapılar, saç tokası şeklinde bir koridorun her iki ucuna açılır, dedi aceleyle. Bir keresinde tapınağın içindeydim, bir kez. O hem korkutucu hem de korkutucu bir anı karşısında ince omuzlarını titretti ve kıpırdattı. Müstehcen. Koridor at nalı gibi eğik, her boynuzla açılıyor bu odaya girdi. Totrasmek'in odaları koridordan ve ona açılıyor.
Ama bu duvarda gizli bir kapı var, doğrudan iç bir odaya açılıyor. Ellerini pürüzsüz yüzeyde gezdirmeye başladı. Orada ne çatlak ne de yarık belirdi. Conan yanında durdu, elinde kılıç. Temkinli bir şekilde bakıyordu onun hakkında. Sessizlik, tapınağın boşluğu, hayal gücü, o duvarın arkasında ne olabileceğini hayal etmek onu vahşi gibi hissettirdi. Canavar bir tuzak tutuyordu. Ah! Kız sonunda gizli bir kaynak bulmuştu, kare bir açıklık açılıyordu duvarda siyah bir şekilde. Hazır, diye bağırdı. Conan sıçradı bile ona doğru. Büyük, şekilsiz bir elin kendini tuttuğunu gördü. Saçları, ayaklarından koparıldı ve kafası öne doğru sarsıldı, açıklık. Conan, onu etkisizce tutarken parmaklarının kaydığını hissetti çıplak bir uzuvdan. Bir anda kayboldu ve duvar eskisi gibi boş görünüyordu. Sadece ötesinden kısa bir süre boğuk bir ses geldi. Bir mücadele sesleri, hafifçe duyulan bir çığlık ve alçak bir kahkaha. Conan'ın kanı damarlarında donuyor.